Merhabalar, finansın ve yatırım dünyasının derinliklerine indiğimiz bu özel sohbete hoş geldiniz. Bugün sizin için Astor Enerji AŞ'ye yani borsadaki koduyla Astor'u, evet onu mercek altına alıyoruz. Elimizde şirketin son 10 çeyreklik yani yaklaşık 2,5 yıllık finansal verileri var. Bir de en taze 2025 ikinci çeyrek faaliyet raporu. Amacımız ne? Bu yoğun bilgi yığınından en kritik noktaları çekip çıkarmak. Astor'un finansal sağlığı, büyüme rotası ve gelecek potansiyeli hakkında size olabildiğince berrak bir bakış açısı sunmak. Hemen başta çok önemli bir konuya değinelim, altını çizelim. Burada yapacağımız analizler bize sunulan rapor ve verilere dayanıyor. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Bu çok net. Kendi yatırım kararlarınızı kişisel risk algınız ve tabii ki beklentileriniz doğrultusunda vermeniz esas. Bu incelemenin sonunda analiz ettiğimiz raporun ulaştığı nihai yatırım değerlendirmesini ve tavsiyesini de sizlerle paylaşacağız. Bakalım bu derinlemesine bakış, rakamlar bize Astor hakkında neler fısıldayacak? Peki, Astor Enerji'yi bu kadar konuşulur, bu kadar ilgi çekici kılan ne? Özellikle son dönemdeki performansı gerçekten göz kamaştırıcı, değil mi? Gelin hep birlikte bu finansal yolculuğa çıkalım ve şirketin dikkat çeken yönlerini, rakamların ardındaki o hikayeyi keşfedelim. Unutmadan ilerleyen zamanlarda başka şirketleri de bu şekilde mercek altına almayı planlıyoruz. Bu tür analizlere ilginiz varsa veya Astor özelinde yorumlarınız, sorularınız olursa lütfen bizimle paylaşın. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olarak da gelecekteki analizlerden anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız Astor Enerji dünyasına giriş yapıyoruz. Önce şirketi biraz tanıyalım isterseniz. Astor Enerji kökleri ta 1983'e dayanıyor. Özellikle güç ve dağıtım transformatörleri, bir de orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri konusunda Türkiye'nin en önde gelen üreticilerinden biri diyebiliriz rahatlıkla. Ankara Sincan'daki üretim tesisleri de gerçekten etkileyici. Yani 105 bin metrekare kapalı alan tek çatı altında Avrupa'nın sayılı modern üretim merkezlerinden biri konumunda. Bayağı büyük bir operasyon. Şirketin başarısı sadece Türkiye ile sınırlı da değil. Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyorlar. Bu da onları küresel bir oyuncu haline getiriyor haliyle. Öyle ki 2025'in ilk yarısı itibarıyla toplam cironun neredeyse yarısı ihracattan gelmiş. %50 civarı. Bu, şirketin uluslararası pazarlardaki gücünü net bir şekilde gösteriyor. Bu başarı sadece lafta kalmıyor anladığım kadarıyla, rakamlara da yansıyor. İstanbul Sanayi Odası'nın yani İSO'nun 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeki yükselişleri mesela çok dikkat çekici. 2018'de 326. sıradayken 2024 verilerine göre 74. sıraya fırlamışlar resmen. Türkiye İhracatçılar Meclisi yani TİM listesinde de benzer bir ivme var. 2024'te 121. sıraya yükselmişler. Bu sıralamalardaki hızlı yükseliş sadece şirketin büyüdüğünü değil, sektördeki diğer oyunculara kıyasla ne kadar ivme kazandığını da gösteriyor sanki. Bu sıçramanın ardında ne var peki? Nedir bu motor? Kesinlikle çok doğru bir noktaya değindiniz. Bu ivmenin arkasındaki en önemli itici güçlerden biri içinde bulundukları sektörün yani enerji sektörünün kendisi. Küresel enerji piyasaları, özellikle de Türkiye enerji piyasası devasa bir dönüşümün eşiğinde. Bunu hepimiz görüyoruz. Yenilenebilir enerjiye yani güneş ve rüzgar gibi kaynaklara geçiş muazzam bir hız kazandı. Örnek vermek gerekirse Türkiye'de 2024 yılında güneş enerjisi üretimi bir önceki yıla göre %39 artmış, rüzgar ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payı da %18 seviyelerine ulaşmış durumda. Bunlar ciddi oranlar. Evet, bu dönüşüm çok konuşuluyor ama bunun Astor'la direkt bağlantısı nasıl kuruluyor? Bu dönüşüm sadece yeni santraller kurmakla olmuyor tabii. Mevcut elektrik şebekelerinin de bu yeni duruma adapte olması gerekiyor. Yani modernize edilmesi, genişletilmesi şart. İşte Astor'un ana ürün gamı olan transformatörler ve anahtarlama ekipmanları tam da bu noktada kritik bir rol oynuyor. Çünkü yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin şebekeye bağlanması, iletilmesi ve dağıtılması için bu ekipmanlar olmazsa olmaz, yani kilit noktadalar. Burada altını çizmemiz gereken bir nokta var bence. Bu talep artışı öyle gelip geçici bir durum değil. Enerji dönüşümü dediğimiz şey, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları, düşen yenilenebilir enerji maliyetleri, enerji bağımsızlığı hedefleri gibi çok güçlü faktörlerle desteklenen onlarca sürecek yapısal seküler dediğimiz türden bir trend. Astor Enerji de bu güçlü ve uzun vadeli rüzgarı tam arkasına almış durumda ve bu dönüşümden doğrudan faydalanıyor. Bu da şirketi sadece bir endüstriyel üretici olmaktan çıkarıp yeşil enerji devriminin önemli bir parçası, kilit bir sağlayıcısı haline getiriyor aslında. Anladım. Sektördeki bu güçlü rüzgar, bu yapısal trend çok net. Peki bu durum şirketin finansal tablolarına, özellikle gelir ve karlılığına nasıl yansıyor? Son 10 çeyreklik verilere baktığımızda ne görüyoruz orada? Gelir tablosuna baktığımızda hasılat tarafında belirgin bir yukarı yönlü trend var evet. Ancak bu trend içinde bir mevsimsellik de gözümüze çarpıyor. Genellikle ilk çeyreklerde bir miktar
yavaşlama, yılın son çeyreğinde ise zirve yapma eğilimi var. Bu proje bazlı iş yapan ve teslimatları yıl sonuna doğru yoğunlaşan endüstriyel şirketler için oldukça tipik bir durum diyebiliriz. Karlılık tarafı ise daha da ilginç. Brüt kar marjı, yani satılan malın maliyeti düşüldükten sonra kalan karın ciroya oranı %30 ile %41 gibi oldukça sağlıklı ve istikrarlı bir bantta seyretmiş son 10 çeyrekte. Bu önemli. %30, %41 bandı oldukça iyi gerçekten. Evet, bu şirketin hem fiyat belirleme gücünün olduğunu hem de üretim maliyetlerini etkin bir şekilde yönetebildiğini gösteriyor bize. Faaliyet kârı marjı da benzer şekilde güçlü. Ama bazı çeyreklerde artan pazarlama, yönetim gibi faaliyet giderlerinden biraz daha fazla etkilenebiliyor. Ufak oynamalar olabiliyor. Ancak raporda dikkatimi çeken bir nokta oldu, net kar marjı. Bu metrik, yani en alttaki kar, %3.8 gibi çok düşük seviyelerle %27.2 gibi oldukça yüksek seviyeler arasında dalgalanmış görünüyor. Şimdi brüt ve faaliyet karlılığı bu kadar istikrarlıyken net karda bu denli bir oynaklığın sebebi ne olabilir? Bu yatırımcı için biraz kafa karıştırıcı olmaz mı? Çok yerinde bir soru ve evet, bu kafa karışıklığı oldukça doğal. Şunu netleştirelim. Bu oynaklığın arkasındaki temel neden şirketin ana faaliyetlerindeki, yani operasyonlarındaki bir zayıflık değil. Asıl sebep Türkiye gibi yüksek enflasyonist ortamlarda finansal raporlama yapmak için uygulanan TMS 29 standardı. Yani enflasyon muhasebesi. Bu standardın getirdiği net parasal pozisyon kazançları veya kayıpları diye bir kalem var bilançoda. Bu kalem, şirketin parasal varlıkları, yani nakit alacaklar gibi, ile parasal yükümlülükleri, yani borçlar gibi arasındaki farkın enflasyondan nasıl etkilendiğini gösteriyor. Tamamen muhasebesel bir hesaplama bu. Yani kasaya giren çıkan bir para yok aslında. Aynen öyle. Yani şirketin kasasına gerçekten giren veya çıkan bir para yok. Daha çok elinizdeki dövizin değeri değişince kağıt üzerinde görünen fark gibi düşünebilirsiniz bunu. Muhasebesel bir etki. Mesela bir örnek vereyim. 2023'ün 3. çeyreğinde şirket bu kalemden dolayı 3.69 milyar TL gibi devasa bir muhasebesel zarar yazmış. Bu da haliyle o çeyrekteki net karı ve dolayısıyla net kar marjını dramatik bir şekilde aşağı çekmiş. İşte bu yüzden net kar ve onun üzerinden hesaplanan öz kaynak karlılığı, ROI gibi metriklerdeki bu sert dalgalanmalar aslında şirketin operasyonel performansından ziyade makroekonomik koşulların ve muhasebe kurallarının bir yansıması. Şirketin gerçek, temel operasyonel sağlığını anlamak için çok daha istikrarlı olan esas faaliyet karına ve özellikle birazdan değineceğimiz nakit akış tablosuna bakmak çok daha aydınlatıcı olacaktır sizin için de. Anlıyorum. Yani manşetlerde görünen o net kar rakamının ötesine geçip bu tür muhasebesel etkileri ayrıştırmak gerekiyor. Bu özellikle bizim gibi enflasyonist ortamlarda finansal okuryazarlığın önemini bir kez daha gösteriyor aslında. Peki şirketin genel mali yapısı, yani bilançosu bu performansı ve büyümeyi nasıl yansıtıyor? Varlıklarda ve borçlarda neler dikkat çekiyor? Oradaki hikaye ne? Bilanço tarafı, evet, gerçekten de şirketin güçlü büyüme hikayesini çok net destekliyor. Toplam varlıklar Mart 2023'te 8.3 milyar TL seviyesindeyken Haziran 2025 itibarıyla 38.1 milyar TL'ye ulaşmış. Bakın, bu yaklaşık 4.6 katlık muazzam bir büyüme demek 2,5 yılda. Bu artış hem dönen varlıklarda, yani stoklar, alacaklar gibi kalemlerde, hem de duran varlıklarda, yani fabrika, makine gibi uzun vadeli varlıklarda dengeli bir şekilde gerçekleşmiş. Özellikle maddi duran varlıkların, yani o fabrikanın, makinaların defter değerinin 0.9 milyar TL'den 7.0 milyar TL'ye sıçraması, şirketin üretim kapasitesini artırmak için ne kadar yoğun yatırım yaptığının çok somut bir göstergesi. Varlık tarafı etkileyici. Peki ya yükümlülükler, yani borçlar? Hızlı büyüme genelde borçla finanse edilir. İşte burada ilginç bir resim var. Yükümlülükler tarafına baktığımızda kısa vadeli yükümlülükler artan iş hacmi ve işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle doğal olarak artmış. Bu normal. Ancak dikkat çekici olan uzun vadeli yükümlülüklerin oldukça düşük seviyede kalması. Hatta geçmişteki zirve seviyelerinin bile altına inmiş olması. Bu çok önemli. Bu ilginçmiş. O zaman bilançonun parlayan yıldızı öz kaynaklar oluyor galiba. Bu kadar hızlı büyürken borçluluğun artmaması, hatta uzun vadelinin azalması nasıl oluyor bu? Kesinlikle. Tam üstüne bastınız. Öz kaynaklar, yani şirketin net varlığı Mart 2023'te 5.0 milyar TL iken Haziran 2025'te 26.1 milyar TL'ye fırlamış. Bu 5.2 katlık inanılmaz bir artış. Daha da önemlisi, bu devasa öz kaynak büyümesinin ana kaynağı ne biliyor musunuz? Şirketin yıllar içinde elde edip dağıtmadığı, biriktirdiği karlar. Yani şirket, büyümesini büyük ölçüde kendi yarattığı iç kaynaklarla finanse etmiş. Kendi yağıyla kavruluyor diyebiliriz. Bu durum, Astor'un borçlanmadan büyüme veya belki daha doğru bir ifadeyle çok az borçlanarak çok hızlı büyüme modelini başarıyla uyguladığını gösteriyor bize. Genellikle bu kadar agresif büyüyen şirketlerin bilançolarında ciddi bir borç yükü ve artan finansal risk görürüz, değil mi? Evet, genelde öyle olur. Astor'da ise tam tersi bir kablo var.
Öz kaynaklar toplam borçlardan çok daha hızlı büyümüş. Bunun sonucunda toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yani kaldıraç oranı %40 seviyelerinden %31'e gerilemiş. Daha da kritik bir gösterge olan toplam borcun öz kaynaklara oranı ise 0,66'dan 0,46'ya düşmüş. Yani şirket büyürken riskini azaltmış. İnanılmaz. Yani hem büyüme ivmesi var hem de finansal risk azalıyor. Bu yatırımcıların genelde rüyalarını süsleyen bir durum. Peki bu dengenin sürdürülebilirliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bu kadar az borçla bu kadar yatırım nasıl finanse ediliyor? İşte burada galiba nakit akışları devreye giriyor değil mi? Onlar ne anlatıyor bize? Aynen öyle. İşte burada nakit akış tablosu devreye giriyor ve bilançonun anlattığı o güzel hikayeyi teyit ediyor, sağlamasını yapıyor. Bir şirketin finansal sağlığının belki de en net, en dürüst göstergesi nakit yaratma kabiliyetidir. Para konuşur derler yani. Astor, incelediğimiz son 10 çeyreğin tamamında istikrarlı bir şekilde pozitif ve güçlü işletme faaliyetlerinden nakit akışı, CFO yaratmayı başarmış. Bu ne demek? Şirketin ana operasyonları yani esas işi sürekli olarak nakit üretiyor demek. Hatta birçok dönemde yaratılan bu faaliyet nakdinin raporlanan net kardan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da az önce bahsettiğimiz o enflasyon muhasebesi gibi nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin raporlanan karı baskıladığı tezini güçlendiriyor. Yani şirket kağıt üzerinde görünen kardan daha fazla gerçek nakit üretiyor operasyonlarından. Bu çok pozitif. Anladım. Operasyonlar güçlü ve nakit üretiyor. Bu harika. Peki yatırım faaliyetlerinden nakit akışı, CFE neden sürekli negatif? Eksi olması bir sorun işareti değil mi normalde? Hayır, burada tam tersine bu durum şirketin büyüme stratejisinin bir kanıtı aslında. Sürekli negatif olan CFE, şirketin durmadığını, sürekli olarak geleceğe yatırım yaptığını gösteriyor. Bu nakit çıkışları nereye gidiyor? İşte o bilançoda gördüğümüz maddi duran varlık artışını sağlayan makine, teçhizat, fabrika inşaatı gibi kalemlere gidiyor. Yani şirket kazandığı nakdi tekrar işini büyütmek için, gelecekte daha fazla kazanmak için kullanıyor. Tamam, yatırım yapıyor anladık. Peki finansman faaliyetlerinden nakit akışı, CFF, orada ne görüyoruz? Finansman faaliyetlerinden nakit akışına yani CFF baktığımızda ise resim tamamlanıyor. Burada halka arzdan gelen nakit girişi var geçmiş dönemlerde. Alınan kredilerin geri ödemelerini görüyoruz ki bu önemli. Bir de hissedarlara yapılan temettü ödemeleri gibi kalemleri görüyoruz. Özellikle borç geri ödemelerinin belirgin olması şirketin finansal yapısını daha da güçlendirme çabasını gösteriyor. Şimdi bu üç nakit akışını yani işletme, yatırım, finansman bir araya getirdiğimizde raporun da çok güzel ifade ettiği gibi erdemli bir nakit akış döngüsü ortaya çıkıyor. Nedir bu döngü? Güçlü operasyonlar, işletme, bol miktarda nakit yaratıyor. Bu nakit gelecekte daha da fazla nakit yaratacak yatırımlara yönlendiriliyor. Arta kalan nakit ise borçları azaltmak ve hissedarları ödüllendirmek, finansman temettü ödemesi için kullanılıyor. Büyüyen operasyonlar ve yatırımlar sonraki dönemlerde daha da fazla nakit yaratıyor ve bu pozitif döngü böylece devam ediyor. Bu kendi kendini finanse edebilen, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme modeli. Çok değerli bir yapı bu. Bu erdemli döngü tanımı gerçekten durumu çok iyi özetliyor. Kulağa harika geliyor. Peki finansalların biraz ötesine geçip şirketin stratejik hamlelerine bakarsak orada neler öne çıkıyor? Bu etkileyici finansal başarının arkasında hangi stratejik kararlar, hangi vizyon var? Astor'un başarısı sadece finansal disiplinden veya iyi bir muhasebeden kaynaklanmıyor elbette. Aynı zamanda doğru stratejik adımlar atıyorlar. Öncelikle Ar-Ge'ye verdikleri önem çok dikkat çekici. 2023 yılında yaptıkları Ar-Ge harcamalarıyla Türkiye'deki tüm sanayi şirketleri arasında 25. kendi sektörlerinde ise 1. yani lider konumdalar. Bu Ar-Ge yatırımları sayesinde ne oluyor? 400 kilovolt gücündeki devasa güç transformatörleri gibi teknolojik olarak ileri ve yüksek katma değerli ürünler geliştirebiliyorlar. Bu da rakiplerine karşı önemli bir teknolojik avantaj sağlıyor ve başta konuştuğumuz o güçlü, istikrarlı brüt kar marjlarını doğrudan destekleyen ana faktörlerinden biri aslında. Teknoloji üretiyorlar. Anladım. Yani Ar-Ge harcaması bir gider değil, geleceğe yapılan kritik bir yatırım aslında. Bu net. Başka hangi stratejik adımlar öne çıkıyor peki? Çok önemli ve potansiyel olarak oyun değiştirici olabilecek bir gelişme var. ABD merkezli Energy Vault Holdings ile yapılan stratejik işbirliği anlaşması. Bu, altını çizerek söylüyorum, basit bir transformatör satış anlaşması değil sadece. Evet, Astor, Energy Vault'un küresel projelerine 1 gigawattı aşan kapasitede transformatör tedarik edecek. Ama bunun yanı sıra şebeke altyapısı çözümleri ve daha da önemlisi geleceğin konusu olan enerji depolama teknolojileri konusunda stratejik bir işbirliğine gidiyor. Enerji depolama bu çok kritik bir alan değil mi? Kesinlikle. Geleceğin elektrik şebekesi, güneş ve rüzgar gibi kesintili üretim yapan yenilenebilir kaynakları dengelemek için batarya enerji depolama sistemlerine, hani kısaca BES diyoruz, yani devasa pillere, büyük ölçüde bağımlı olacak. Bu alan enerji sektöründe en hızlı büyümesi beklenen pazarlardan biri olarak gösteriliyor.
Energy Vault ile yapılan bu işbirliği Astor'a bu kritik ve hızla büyüyen pazara stratejik bir giriş kapısı aralıyor. Bu hamle şirketin uzun vadede sadece transformatör üreticisi kimliğinden sıyrılıp daha kapsamlı bir enerji teknolojileri ve çözüm sağlayıcısına dönüşme potansiyelini barındırıyor. Bu uzun vadeli hikayeyi değiştirebilecek bir adım olabilir. Çok heyecan verici gerçekten. Faaliyet raporunda da şirketin durmaksızın yatırım yaptığına dair birçok güncel bilgi var gibi geldi bana. Bu yatırımlardan biraz daha bahseder misiniz? Hangi alanlara odaklanıyorlar şu anda? Elbette. Şirketin yakızım iştahı gerçekten çok yüksek. Durmuyorlar. Ankara Yapracık'ta 228 bin metrekarelik devasa bir arsa üzerinde 91 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni bir fabrika yatırımı sürüyor, ilk fazın inşaatı devam ediyor şu an. Ayrıca transformatör üretiminin kalbi sayılan o emaye kaplı bakır ve alüminyum iletkenleri kendileri üretmek için yaklaşık 50 milyon dolarlık yeni bir tesis yatırımına başlamışlar. Yıllık 12 bin ton kapasite hedefleniyor. Bu hem tedarik zincirinde geriye doğru entegrasyon sağlıyor hem de maliyet kontrolü açısından çok önemli bir stratejik adım. Kendi girdisini üretmek. Mantıklı. Başka neler var? Yeni fabrikalarında kendi enerjilerini üretmek için 8,5 megawatt gücünde çatı üzeri güneş enerji santrali kuruyorlar. Ayrıca bu enerjiyi depolamak için toplam 13 megawatt kapasiteli enerji depolama sistemi ESS kurulumları da ilerliyor. Yani kendi enerjisini üreten, depolayan bir fabrika olacak. Bitmedi, elektrikli araç EV şarj ağı işine de girmiş durumdalar ve hızla büyüyorlar. Haziran 2025 itibarıyla 45 ilde 595 şarj noktasına ulaşmışlar bile. Bunlara ek olarak Romanya'da bir güneş enerjisi santrali yatırımı ve Türkiye'de Asener Enerji'nin devralınması gibi adımlar da var. Kısacası şirket pek çok cephede aynı anda büyümek için gaza basmış durumda, yatırım hamlesi devam ediyor. Gerçekten baş döndürücü bir yatırım temposu var. İnsan takip etmekte zorlanıyor. Peki madalyonun diğer yüzüne bakalım biraz da. Bu kadar hızlı büyümenin, bu kadar iddialı adımların hiç mi riski yok? Yani yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerekir bu noktada? Elbette. Her yatırım hikayesinde olduğu gibi burada da riskler mevcut. Yok demek mümkün değil. Öncelikle sektör oldukça rekabetçi. Özellikle global dev oyuncularla rekabet ediyorlar. Ancak Astor'un ulaştığı ölçek, teknolojik yetkinliği ve güçlü müşteri ilişkileri bu rekabette ona önemli bir kalkan sağlıyor, onu koruyor. Operasyonel tarafta ise üretimde kullanılan bakır, çelik gibi ana ham maddelerin fiyatlarındaki dalgalanmalar karlılığı etkileyebilir. Bu bir risk. Ayrıca bu bahsettiğimiz devasa yeni kapasite yatırımlarının planlanan zamanda ve bütçede devreye alınamaması gibi uygulama riskleri de her zaman vardır. Büyük projelerde olur böyle şeyler. Makroekonomik riskler peki? Kur, faiz, enflasyon? Makroekonomik risklere gelirsek, kur riski önemli tabii çünkü gelirin yarısı ihracattan geliyor. Ancak bilançolarında sürekli olarak net döviz pozisyonlarının artı olması, yani döviz varlıklarının döviz yükümlülüklerinden fazla olması, bu riske karşı doğal bir koruma, bir hedge sağlıyor aslında. Yüksek enflasyonun muhasebesel etkilerini zaten detaylı konuştuk. Bu durum net kar rakamlarında oynaklık yaratmaya devam edebilir. Yükselen faiz oranları ise gelecekteki potansiyel borçlanma maliyetlerini artırabilir. Ancak şirketin mevcut düşük borçluluk seviyesi bu faiz riskini önemli ölçüde azaltıyor diyebiliriz. Borç az olunca faizden daha az etkileniyorsunuz. Bir de geçtiğimiz dönemde gündeme gelen bir rekabet kurumu cezası meselesi vardı değil mi? Onun son durumu nedir? O konu kapandı mı? Evet, o da önemli bir konuydu. 2025'in başlarında rekabet kurumu şirkete 2023 yılı gelirleri üzerinden yaklaşık 340 milyon TL tutarında bir idari para cezası kesmişti. Faaliyet raporunda belirtildiğine göre şirket bu cezayı yasal indirimden faydalanarak ödemiş, ancak kararın iptali için yargı sürecini de başlatmışlar. Ayrıca bu ceza tutarı kadar karşılığı da finansal tablolarına ayırmış durumdalar. Yani etkisi bilançoya yansıtılmış ama hukuki süreç devam ediyor. Bu da takip edilmesi gereken bir konu tabii ki. Anlaşıldı. Tüm bu detaylı analizler, fırsatlar ve riskler ışığında piyasanın ve özellikle bizim incelediğimiz bu yatırım raporunun Astor hakkındaki genel görüşü nedir? Yani bunca veriyi, stratejiyi bir araya geçirince ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Analistler ne diyor? İncelediğimiz rapor, aracı kurum analistlerinin genel olarak Astor hissesi için oldukça pozitif bir görüşe sahip olduğunu belirtiyor. Analistlerin verdiği 12 aylık ortalama hedef fiyatlar genellikle 183 TL ile 201 TL bandında yoğunlaşıyor. Bu da raporun yazıldığı tarihteki hisse fiyatına göre %50'nin üzerinde bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Yani analistler yukarı yönlü bir potansiyel görüyorlar. Peki raporun kendi sentezi, kendi değerlendirmesine yönde? Raporun kendi değerlendirmesi de oldukça olumlu. Astor'un çok ikna edici bir yatırım hikayesi sunduğunu vurguluyor. Neden ikna edici? Birincisi, enerji dönüşümü gibi güçlü bir megatrendten faydalanan bir pazar lideri olması. İkincisi, çok hızlı büyürken aynı zamanda finansal riskini azaltan, hani o nadir bulunan yapıya sahip olması. Ve üçüncüsü, kendi yarattığı güçlü nakit akışlarıyla hem büyümeyi hem de hissedar getirilerini, yani temettüyü finanse edebilen o erdemli döngüyü kurmuş olması. Bunlar ana pozitif noktalar olarak sıralanıyor raporda. Raporun ulaştığı ana sonuç şu, şirketin finansal sağlığı tartışmasız bir şekilde iyileşiyor. Bilanço güçleniyor, nakit akışları çok sağlam, temel operasyonel karlılık seviyesi mükemmel. Net kardaki dalgalanmalar
ise, tekrar vurgulayalım, bir temel zayıflık göstergesi değil, içinde bulunulan makroekonomik ortamın ve uygulanan muhasebe standartlarının anlaşılabilir bir sonucu. Peki, o zaman en can alıcı soruya gelelim. Tüm bu analizler sonucunda incelediğimiz raporun Astor Enerji için nihai tavsiyesi ne yönde? Al mı diyor, tut mu, sat mı? Rapor, tüm bu faktörleri, riskleri ve fırsatları dikkatlice değerlendirerek Astor Enerji'nin özellikle uzun vadeli yani 3-5 yıl ve üzeri gibi bir vadeyi düşünen yatırımcılar için güçlü bir yatırım fırsatı sunduğu sonucuna varıyor ve net bir al tavsiyesi veriyor. Güçlü bir al tavsiyesi. Peki bu tavsiyenin arkasındaki anahtar kelimeler, temel dayanaklar neler olarak özetlenmiş? Yenin arkasındaki temel dayanaklar raporda tekrar özetlenmiş aslında. Şöyle sıralayabiliriz. 1. Olağanüstü düşük borçlulukla desteklenen kaya gibi sağlam bir finansal yapı. 2. Güçlü iç nakit üretimi sayesinde dış kaynağa bağımlı olmayan, kendi kendini finanse eden kaliteli büyüme. 3. Enerji dönüşümü gibi uzun soluklu, seküler bir trendin tam kalbinde yer alması. 4. Enerji Volt işbirliği gibi geleceğe dönük vizyoner stratejik hamleler. Ve 5. Analistlerin biçtiği hedef fiyatlara göre hala cazip görünen değerleme seviyesi. İşte bu 5 temel üzerine kurulmuş bir al tavsiyesi. Raporda belirtilen tek önemli çekince, yani caveat diyebileceğimiz nokta ise şu: makroekonomik belirsizlikler ve enflasyon muhasebesinin yarattığı o net kar dalgalanmaları nedeniyle hisse fiyatında kısa vadede oynaklıklar yaşanabilir. Bu mümkün. Ancak rapor, uzun vadeli perspektife sahip ve şirketin temel gücüne, operasyonel kalitesine odaklanan yatırımcılar için Astor'un yüksek bir potansiyel sunduğunun altını net bir şekilde çiziyor. Özetle elimizdeki veriler ve analiz edilen raporlar Astor Enerji'nin hem mevcut durumuyla sağlam bir finansal zemine oturduğunu hem de bu enerji dönüşümü rüzgarı ve attığı stratejik adımlarla geleceğe yönelik iddialı bir büyüme potansiyeli taşıdığını bize gösteriyor. Üzerinde biraz daha kafa yormaya değer bir noktada şu olabilir belki de. Özellikle bu enerji depolama, BES alanı ve enerji vault gibi stratejik adımlar. Acaba bunlar Astor'u gelecekte sadece bugünkü gibi birinci sınıf bir transformatör ve anahtarlama ekipmanı üreticisi olmaktan çıkarıp enerji sistemleri çözümleri sunan, belki de enerji teknolojileri alanında çok daha entegre, çok daha kapsamlı bir oyuncuya dönüştürebilir mi? Yani şirketin kimliği değişebilir mi uzun vadede? Bu olası dönüşümün ipuçlarını takip etmek gerçekten de heyecan verici olacak gibi duruyor bence. Kesinlikle ilginç bir soru bu. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Astor Enerji'nin geleceği, bu stratejik hamleleri ve potansiyel dönüşümü hakkındaki sizin öngörüleriniz neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bizimle etkileşimde olmanız bizi motive ediyor. Ayrıca başka hangi şirketleri bu şekilde detaylı olarak incelememizi istersiniz? Önerileriniz bizim için bir sonraki rotayı belirlemede önemli bir pusula olacaktır. Lütfen çekinmeden yazın. Astor Enerji'ye yaptığımız bu kapsamlı derinlemesine bakışta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu sohbet şirket hakkında daha net bir resim çizmenize ve kendi değerlendirmenizi yapmanıza yardımcı olmuştur. Finansal kararlarınızda ve yatırım yolculuğunuzda sizlere bol şans ve başarılar diliyoruz. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere, esen kalın ve tabii bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.